Azıcık Aşım, Kaygısız Başım tariflerinden tekrar herkese merhaba. Bugün sizlere nefis bir tavuk tarifi hazırladım. Böyle fırın tepsisinde durduğuna bakmayın. Bayağı bir işlemden geçiyor. Sonuç olarak böyle mükemmel bir görüntüsü ve lezzeti olacak. Buyurun başlayalım. 1 kilo 400 gram civarında bütün bir tavuk kullanıyorum gördüğünüz üzere. Öncelikle tavuğun kullanmak istemediğim bölümlerini kesiyorum, ayırıyorum. Kanat uçları, ayak bölümleri bunların başında geliyor. Şöyle her iki yandan birer çizik atarak biraz tavuğu genişleteceğim. Keskin bir bıçak kullanırsanız bu işlemleri yapmak çok pratik. Ve bakın tam ortasından güçlü bir şekilde kesiyorum ve göğüs bölümünü iki tarafa ayırıyorum. Göğüs bölümlerine iki taraftan olacak şekilde şöyle cep şeklinde kesikler atıyorum. Bu işlemi yapmamızın amacı lezzetsiz olan göğüs bölümünü biraz daha inceltmek ve sosun daha fazla nüfuz edebilmesini sağlamak. Tamamen size kalmış ama ben böyle ayak kemiklerini de çıkarmak istedim bir kısmını. Ve tavuğu yıkadım mı? Bunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet arkadaşlar ben yıkıyorum. Her ne kadar yıkanmaz, yıkanmıyor vesaire dense de ben parçaladıktan sonra yıkamayı tercih ediyorum. Evet, tavuğumuzu olabildiğince ince olacak bir düzleme yerleştirdik. Artık sosunu hazırlayabiliriz. 2 çay kaşığı şeker ve 4 çay kaşığı tuz alıyorum küçük bir kasenin içine. Daha önce susuz bir tavuk tarifi hazırlamıştım. Epey bir izlendi. Çok da beğenildi. Onunkine benzeyen bir sos hazırlıyorum. 1 çay kaşığı olacak şekilde ki bunlar göreceli biliyorsunuz. Pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiber kullanıyorum. Küçük bir limonun suyunu ekledikten sonra tepeli olacak şekilde 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber kullanıyorum. Tarifimizde salça kullanmıyoruz. Evet, bir çay bardağından bir parmak eksik, şöyle 100 mililitre diyebilirim. Zeytinyağı ekledikten sonra sosumu iyice karıştırıyorum. Evet, sosu tavuğun üzerine gezdirdikten sonra burası önemli bir püf noktası. Vaktiniz varsa 2-3 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Çok daha iyi sonuç alırsınız. Ama ben bekletmeden hazırlayacağım. Ve sosu her tarafına iyice sürüyorum. Bu işlemi önemseyelim. En az bir 6-7 dakika bu ovalama işlemine devam ediyoruz. Pişirme işlemi için düdüklü tencereme tavuğumu yerleştiriyorum. Tabağın zemininde kalan sosu da üzerine ekliyorum. Şimdi düdüklünün kapağını kapatacağım ve susuz bir şekilde 15-20 dakika pişireceğim. Ve tabii ki kaynama noktasına geldikten sonra. Herkesin düdüklüsünün markası farklı. Benimki gördüğünüz gibi bu. Pişme aşamasına geldiğinde yani düdüklü kilitlendiği zaman 20 dakika daha fazla tutmayın. Çok fazla yumuşar tavuğunuz. Evet 20 dakika pişirdim ve hemen buharını alıp çıkardım. Tavuğumuz düdüklüde pişerken hızlıca sebzeleri hazırlıyoruz. Bir adet patlıcanım var. İri olacak şekilde. Çünkü pişme sırasında dağılsın, çok fazla kendinden geçsin istemiyorum. O yüzden irice doğruyorum. Yine büyük boy bir adet soğanı da büyük olacak şekilde doğruyorum. Küçük boy diyebileceğim şekilde 4 adet patatesim var. Onları da büyükçe doğradıktan sonra biberleri ve domatesleri sonra da havuçları gördüğünüz üzere doğrayacağım. İstediğiniz herhangi bir sebzeyi kullanabilirsiniz. Fırında pişirme süresine göre bu süreyi eğer kısaltmak istiyorsanız sebzeleri daha küçük, daha böyle uzun, benim için fark etmez fırında uzun durması diyorsanız daha büyük, daha iri doğrayabilirsiniz. Sadece havuçları ince uzun şeritler halinde doğruyorum.
Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlar bölümüne küçük bir işaret bırakırsanız ben de mutlu olacağım ve en azından fikir sahibi olacağım. Videomun bu bölümleri izlendi ya da izlenmedi diye bir sonraki videomda benim için rehber olacak, kılavuz olacak bu yorumlarınız. 2 adet domates kullanıyorum. Çok fazla kullanmanıza gerek yok. Çünkü domatesin suyuyla değil, daha farklı bir yöntemle pişecekler fırında. 5-6 diş sarımsağı bütün olarak koyuyorum. Çünkü zaten pişme sırasında dağılacaklar. Ve artık 2 çay kaşığı tuz, fazla değil 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Başka baharatları kullanmayacağız. 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra tüm malzemeleri iyice harmanlıyorum. Ve ortasını şöyle biraz havuz gibi açıyorum. Çünkü buraya kaşıklarımı yerleştireceğim. Ben bu yöntemle yapıyorum. Dilerseniz uygulayabilirsiniz. Uygulamayabilirsiniz. Ama farklı bir yöntem. Evet, 4 adet kaşık ki kaşıklarımıza fırında hiçbir şey olmuyor. Bunun garantisini verebilirim. Tabii her tarafı metalse. Bu şekilde yerleştirdikten sonra tavuğumuzu yerleştireceğiz. Ve evet bakın istemediğimiz kadar sulandı. Görüyorsunuz tavuğumuz. %80 oranda pişmiş olacak. Eğer düdüklünüze güvenmiyorsanız mesela lastiğine vesaire o zaman bir çay bardağı suyla düdüklüde pişirebilirsiniz. Evet suyunu süzdüm ve tavuğumu dikkatli bir şekilde kaşıkların üzerine yerleştiriyorum. Tavuk etinin sebzelerle birleşmesini istemediğim için bu yöntemi yapıyorum. Ve tavuğun suyunu sebzelerin üzerine gezdiriyorum ve tabii ki tavuğun da üzerine gezdiriyorum. Bu şekil piştiği zaman sebzeler inanılmaz lezzetli olacak. Sebzelere kekiğin dışında ekstra bir baharat eklememe nedenim de soslu olan bu tavuk suyuyla pişiyor olması. Bir tatlı kaşığı pul biberi, şöyle 4-5 yemek kaşığı zeytinyağıyla iyice karıştırdım. Fırından almadan bir 15 dakika önce bunu üzerine süreceğim tavuğumun ve tavuğum nar gibi kızarmış görünecek. Acı istemiyorsanız toz kırmızı biber de deneyebilirsiniz. Fırının alt gözüne koyuyoruz. Bu da önemli bir püf noktası. 220 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Ve bu şekil görünüyor. Havuçları kontrol edin. Eğer havuçlar piştiyse fırından alabilirsiniz. Herkesin fırının pişme ayarı ne de olsa farklı. Ve görüyorsunuz lokum gibi tüm sebzeler pişmiş. Etimiz de tavuğumuz da yine aynı şekilde lif lif ayrılıyor. Evet, umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızda belirtin. Beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Sofranızdan bereket hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.